Bugün Filistin dediğimiz topraklarda yaşananları anlatmak kolay değil. Çünkü bu sadece bir savaş değil, bir ateşkes ihlali ya da geçici bir barış süreci de değil. Bu 100 yılı aşan bir hikaye. Bir halk kendi toprağında nasıl vatansız bırakıldı? Bir mülteci kampında doğan çocuk neden 70 yıl sonra hala aynı çadırda ölüyor? Bugün ekranlara yansıyan enkaz görüntüleri aslında bu zincirin son halkası. Şimdi geriye dönüyoruz. Bir halkın varlığının nasıl sistemli bir biçimde silindiğine hep birlikte adım adım tanıklık ediyoruz. 19. yüzyılın sonunda Filistin, Osmanlı İmparatorluğu'nun uzak ama stratejik bir eyaletiydi. Kudüs, El Halil, Nablus, Yafa gibi şehirlerde yaşam çok dinli ve çok kültürlüydü. Müslümanlar çoğunluktaydı. Hristiyan Arap cemaatleri vardı. Ayrıca yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan köklü bir Yahudi azınlık bulunuyordu. Mahalleler birbirine komşuydu. Aynı çarşıda alışveriş yapılır, aynı kuyudan su doldurulurdu. Osmanlı'nın hukuk sistemi toprağın kaderini belirleyen en kritik unsurdu. Toprak 3 kategoriye ayrılıyordu. Birincisi miri, yani devlete ait, köylülerin kiracı olarak işlediği araziler. İkincisi mülk, yani tamamen özel mülkiyet. Üçüncüsü ise vakıf, yani dini kurumlara ayrılmış, satılamaz araziler. Bu düzen köylüleri büyük ölçüde toprağa bağımlı hale getiriyordu. Fakat toprağın sahibi çoğu zaman uzakta olan bir büyük toprak ağasıydı. Köylüler nesiller boyu aynı arazide çalışıyor ama hukuken sadece kiracı sayıldıkları için malik satışı yaptığında söz hakkına sahip olmuyorlardı. Bu durum ileride Siyonist fonların yaptığı arazi alımlarında çok kritik rol oynayacaktı. Köylüler kendi köylerinde işledikleri toprakları kaybediyor ama hukuken hak iddia edemiyorlardı. 19. yüzyıl aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülme yüzyılıydı. Balkanlarda, Kafkasya'da ve Arap topraklarında milliyetçi hareketler yükseliyor, imparatorluğun parçalanması hızlanıyordu. İngiltere ve Fransa Osmanlı topraklarını paylaşmak için fırsat kolluyordu. Kudüs'ün dini önemi de bu ilgiyi arttırıyordu. Rusya Ortodoksların, Fransa Katoliklerin, İngiltere Protestanların koruyucusu rolünü üstleniyordu. Konsolosluklar açılıyor, manastır ve kiliseler inşa ediliyordu. Filistin'in coğrafi konumu da stratejik değer taşıyordu. Bir yanda Akdeniz limanları, diğer yanda Hicaz demiryoluyla Mekke ve Medine'ye uzanan hat. Üstüne Kudüs'ün 3 din için merkezi oluşu eklenince burası sadece Osmanlı için değil, küresel siyasetin kalbi için de kritik bir bölge haline gelmişti. O dönemde Filistinliler kendilerini Filistinli olarak değil, daha çok Osmanlı vatandaşı, köy sakini veya dini cemaat üyesi olarak tanımlıyorlardı. Filistin'in ulusal kimliği henüz siyasi bir kavram değildi ama bu durum uzun sürmeyecekti. Çünkü Avrupa'da başka bir fikir yükselmişti. Yahudiler için ulusal bir yurt. Ve bu fikir rotasını tam da bu topraklara çevirecekti. 19. yüzyılın sonunda Avrupa Yahudileri büyük bir baskı altındaydı. Çarlık Rusyası'nda pogromlar yaşanıyordu. Yahudi mahalleleri yakılıyor, dükkanlar yağmalanıyor, insanlar öldürülüyordu. Batı Avrupa'da da antisemitizm güçlüydü. Üniversitelerde ve devlet kurumlarında Yahudilere kotalar konuyordu. Bu ortamda Yahudiler arasında iki farklı yol belirdi. Bir kesim eşit yurttaşlık için bulundukları ülkelerde mücadele etmeyi seçti. Ama başka bir kesim asıl çözümün kendi devletlerini kurmak olduğuna inandı. İşte bu fikir adını Kudüs'ün Siyon tepesinden alan Siyonizmdi. Modern Siyonizmin siyasi önderi Theodor Herzl'dı. 1896'da yayımladığı Yahudi Devleti kitabında antisemitizmin çözümünün asimilasyon değil, devletleşme olduğunu savundu. 1897'de İsviçre'nin Basel kentinde ilk Siyonist kongre toplandı. Kongrenin sonunda şu karar alındı. Yahudi halkı için ulusal yurt kurulmalıydı. Rota için Arjantin ve Uganda gibi alternatifler tartışıldı. Ama dini ve tarihsel bağ nedeniyle gözler Filistin'e çevrildi.
Siyonist hareket hedefini gerçekleştirmek için iki yol belirledi. Birincisi Filistin'de toprak satın almak ve yerleşim kurmak. İkincisi bu yerleşimlerde Yahudi iş gücünü kullanmak. Bu İbrani emeği politikası Arap köylülerin çalıştırılmasını reddediyor. Böylece ekonomik yapıda iki toplum arasında bilinçli biçimde ayrıştırılıyordu. 1882'de başlayan birinci Aliya, yani Yahudilerin kitlesel göç hareketiyle Rusya ve Doğu Avrupa'dan yaklaşık 25 bin Yahudi Filistin'e geldi. Küçük çiftlikler ve köyler kurdular. 1904-1914 arasındaki ikinci Aliya ise çok daha örgütlüydü. Bu dalga ileride İsrail'i kuracak siyasi ve askeri kadroları ortaya çıkardı. Kibbutz denilen ortak üretime ve ortak yaşama dayalı tarım yerleşimleri de bu dönemde doğdu. Osmanlı İmparatorluğu bu hareketlenmenin farkındaydı. Sultan II. Abdülhamit, Yahudilerin Filistin'de yoğun şekilde toprak almasına izin vermedi. Herzl bizzat saraya başvurmuş, büyük mali yatırımlar ve Osmanlı'nın borçlarının Yahudiler tarafından ödenmesi karşılığında Filistin'de özerklik talep etmişti. Ama Abdülhamit bunu reddetti. Fakat Osmanlı İmparatorluğu zayıflıyordu. Avrupa'dan gelen baskılar, zengin Yahudi fonlarının gizli alımları ve yerel büyük toprak sahiplerinin satışlarıyla bu göç ve yerleşim hareketi durdurulamadı ve Filistin'de yeni bir gerçeklik oluşmaya başladı. Yan yana yaşayan ama aynı toprağa farklı anlamlar yükleyen iki halk. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu getirdi. Fakat savaş sürerken İngiltere aynı topraklar için 3 farklı söz verdi. İlki Araplaraydı. İngiltere Mekke Şerifi Hüseyin'e mektuplar gönderdi. Bu mektuplarda Osmanlı'ya karşı Arapların ayaklanması halinde savaş bittikten sonra Araplara bağımsız bir devlet kurulacağı vaadinde bulundu. İkincisi ise Sykes-Picot Anlaşması'ydı. Aynı dönemde İngiltere bu kez Fransa ile gizli bir anlaşma yaptı. İki devlet Orta Doğu'yu kendi aralarında etki alanlarına göre bölüştü. Filistin ise doğrudan bir ülkenin yönetimine değil, uluslararası bir idareye bırakılacaktı. Üçüncüsü ise Balfour Deklarasyonu. Bir yıl sonra İngiltere bu kez Yahudi halkına söz verdi. Filistin'de Yahudi halkı için bir ulusal yurt kurulacağını ilan etti. Üçü de aynı toprakları kapsıyordu. Bu çelişkili vaatler geleceğin çatışmalarının temelini attı. 1917 Aralık ayında İngiliz General Allenby ordusuyla Kudüs'e girdi. Birinci Dünya Savaşı ile Osmanlı'nın toprakları paylaşılmaya başlandı. Osmanlı bayrakları indirildi. Mescid-i Aksa'nın gölgesinde artık İngiliz bayrağı dalgalanıyordu. Ardından 1920'de toplanan San Remo Konferansı'yla Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup çıkan Osmanlı'nın toprakları resmen paylaşıldı. Bu karar doğrultusunda Filistin, Milletler Cemiyeti'nin onayıyla İngiltere'ye manda yönetimi olarak verildi. Manda sistemi o dönemde sömürgeciliğin farklı bir adıydı. Kağıt üzerinde bölge bağımsızlığa hazırlanıyordu ama gerçekte büyük güçlerin denetimi altındaydı. 1922'de Filistin mandası resmen ilan edildi ve en kritik nokta şuydu: İngiltere'nin 1917'de yayımladığı Balfour Deklarasyonu manda belgesinin içine kelimesi kelimesine yazıldı. Yani Filistin'in yönetimi İngiltere'ye verilirken aynı zamanda burada Yahudi halkı için bir ulusal yurt kurulması da uluslararası hukukla güvence altına alınmış oldu. Böylece Siyonist hareketin hedefi uluslararası hukuk zeminine oturtuldu. Araplara verilen bağımsızlık sözleri ise kağıt üzerinde kaldı. 1920'lerden itibaren Filistin'de en büyük sorun toprak oldu. Yahudi göçünü destekleyen uluslararası fonlar büyük toprak sahiplerinden geniş araziler satın alıyordu. Fakat bu topraklarda zaten köylüler yaşıyordu. Çoğu toprağın sahibi değil, sadece kiracı statüsündeydi. Yani ekim yapıyor, ürün alıyor ama hukuken hiçbir hakka sahip değillerdi. Satış yapıldığında bu köylüler itiraz edemeden bir gecede evsiz kalıyorlardı. Sonuçta binlerce Arap ailesi kısa sürede topraksız kaldı. Aynı dönemde Yahudi toplumu giderek bir devlet gibi örgütleniyordu. Yahudi Ajansı, göçleri düzenleyen ve yeni gelenlere yerleşim sağlayan bir kurumdu. Adeta bir
hükümet gibi çalışıyordu. Histadrut adlı işçi sendikası ise İbrani emeği ilkesini uyguluyordu. Bu ilke işlerde yalnızca Yahudi işçilerin çalıştırılması gerektiğini savunuyordu. Böylece Arap işçiler sistemin dışında bırakılıyor, iş bulmaları neredeyse imkansız hale geliyordu. Hagana ise Yahudi yerleşimlerini savunmak için kurulmuş gizli bir silahlı örgüttü. Başlangıçta gönüllü milislerden oluşuyordu ama zamanla disiplinli ve düzenli bir orduya dönüşmeye başladı. Buna karşılık Arap toplumu hem kendi iç çekişmeleri hem de İngiliz yönetiminin baskısı sebebiyle benzer kurumlar kuramadı. Bu durum göç dengesini Yahudiler lehine çevirdi. Gelelim 1936 Büyük Arap İsyanı'na. Göçün artması ve toprak kayıplarının büyümesi sonunda Nisan 1936'da bir Yahudi otobüsüne saldırı sonrası başlayan olaylar kısa sürede tüm bölgeye yayıldı. Araplar tarihlerinin en uzun genel grevini başlattı. Tam 6 ay boyunca dükkanlar kapalı kaldı. İşçiler iş bırakıp sokaklara çıktı. Köylülerse silaha sarıldı. Gerilla savaşıyla demir yollarını sabote ettiler. Askeri konvoylara pusu kurdular. İngiltere'nin cevabı ise sertti. Köyler topluca cezalandırıldı. Evler dinamitle yıkıldı. Binlerce kişi tutuklandı. Filistinli siyasi liderler ya hapse atıldı ya da sürgüne gönderildi. Bu ortamda Siyonist milisler, yani Yahudi yerleşimlerini korumak için kurulan silahlı gruplar, İngilizlerle işbirliği yaparak önemli bir askeri tecrübe kazandılar. 1937'de İngiltere artan çatışmalar karşısında ilk kez resmi bir çözüm önerdi. Filistin'in bölünmesi. Plana göre toprakların yaklaşık %20'si Yahudilere, %80'i Araplara verilecekti. Ancak Araplar bizim toprağımız neden bölünsün diyerek bu öneriyi kesin bir dille reddetti. Siyonist liderlikse bölünme planını nihai çözüm olarak görmedi ama daha büyük bir hedefe giden ilk adım olarak değerlendirdi. İkinci Dünya Savaşı yaklaşırken İngiltere Arap desteğini yanına çekmek istedi. Bunun için Beyaz Kitap adında bir politika belgesi yayımladı. Bu belgeyle Yahudi göçü sınırlandırıldı ve 10 yıl içinde bağımsız bir Filistin devleti kurulabileceği ilan edildi. Ancak güven ortamı çoktan yıkılmıştı. Araplar İngilizlerin sözlerine artık inanmıyordu. Yahudilerse İngiltere'yi kendi hedeflerinin önünde bir engel, hatta bir düşman olarak görmeye başlamıştı. Sonuç, mandater dönemin sonunda tablo açıktı. Yahudi toplumu devletleşmeye hazırdı. Filistinliler 1936-1939 isyanında liderlikten yoksun bırakılmış, örgütsüz kalmıştı. Bu asimetri 1948'de yaşanacak felaketin habercisiydi. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Avrupa'nın ortasında tarihin en büyük soykırımlarından biri yaşanmıştı. Nazi rejimi 6 milyon Yahudi'yi öldürmüş, hayatta kalan yüz binlerce insansa savaş sonrası Avrupa'da mülteci kamplarında yaşam mücadelesi veriyordu. Bu trajedinin ardından uluslararası kamuoyunda Yahudi halkına yönelik güçlü bir sempati doğdu. Bağımsız bir Yahudi devleti fikri giderek daha fazla destek bulmaya başladı. İngiltere ise Filistin'de artık kontrolü kaybetmişti. Hem Arap isyanlarını bastıramıyor hem de Yahudi silahlı örgütlerinin saldırılarını durduramıyordu. Bu çıkmaz karşısında 1947'de meseleyi Birleşmiş Milletler'e devretti. Birleşmiş Milletler Filistin topraklarını ikiye bölmeyi önerdi. Toprakların %56'sı Yahudi devletine, %44'ü Arap devletine bırakılacaktı. Kudüs ise özel bir şehir statüsüyle uluslararası yönetime verilecekti. Ancak nüfus dengesine bakıldığında tablo tersineydi. Çoğunluğun elindeki toprakların büyük kısmının azınlığa verilmesi Araplar için kabul edilemezdi. Filistin'deki siyasi temsilciler, yani dini liderler ve nüfuzlu ailelerden oluşan Arap liderlik bu bölünmeyi kabul etmedi. Siyonist hareket ise planı kabul etti. Çünkü onlar için bu bağımsız bir Yahudi devletine giden yolda ilk resmi adım anlamına geliyordu. 14 Mayıs 1948'de İngiltere manda yönetimine resmen son vererek bölgeden çekildi. Aynı gün Yahudi lider David Ben Gurion Tel Aviv'de yaptığı açıklamayla İsrail devletinin kuruluşunu ilan etti. Ertesi günse çevre Arap ülkelerinin orduları saldırıya geçti. Mısır, Ürdün, Suriye, Irak ve Lübnan askerleri harekete geçti. Ancak aralarında gerçek bir koordinasyon yoktu. Her ülke ortak bir hedef yerine kendi çıkarlarını önceledi.
Ürdün, Batı Şeria'yı kontrol altına almak istiyor. Mısır, Gazze bölgesini hedefliyordu. Böylece savaş, Filistinlilerin bağımsızlığı için verilen ortak bir mücadeleden çok, Arap devletlerinin birbirine karşı yürüttüğü bir nüfuz mücadelesine dönüştü. Sonuç, 1948 Savaşı'nın sonunda İsrail üstün geldi. Bu başarıda iki etken de öne çıkıyordu. Yahudi göçmenlerden oluşan toplumun disiplinli şekilde örgütlenmiş olması ve dünyanın dört bir yanındaki Yahudi diasporasından gelen silahla maddi destek. Arap orduları ise kısa sürede geri çekilmek zorunda kaldı. Ardından yüz binlerce Filistinli evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. Köyler boşaltıldı, insanlar sürgüne gönderildi. Arapçada büyük felaket anlamına gelen Nakba işte bu olayı anlatır. Yani bir halkın kendi yurdunda mülteci haline gelmesini. Nakba'nın bilançosu Filistinliler için tam anlamıyla bir felaketti. Yaklaşık 750 bin kişi evlerinden sürüldü ya da korku içinde kaçmaya zorlandı. 500'den fazla köy tamamen boşaltıldı. Yüzlercesi haritadan silindi. Lod ve Ramla gibi büyük şehirlerde insanlar zorla yürütülerek sürgün edildi. Bu ölüm yürüyüşleri sırasında binlerce insan açlıktan ve susuzluktan hayatını kaybetti. Savaş sonrası harita yeniden şekillendi. Ürdün, Batı Şeria'yı kendi topraklarına kattı. Mısır, Gazze'yi kontrol altına aldı. Geri kalan tüm bölgelerde ise İsrail egemenliği kuruldu. Birleşmiş Milletler savaş sonunda önemli bir karar aldı. Evlerinden sürülen Filistinli mültecilere geri dönme ya da tazminat hakkı tanındı. Ancak İsrail bu kararı hiçbir zaman uygulamadı. Böylece Nakba, nesiller boyu sürecek kalıcı bir gerçekliğin adı oldu. Bir halkın kimliğinin kökten sarsılmasıydı. Bir nesil içinde bütün bir toplum vatansız hale geldi. Mülteci kamplarında doğan çocuklar büyüdü, onların torunları hala aynı çadırlarda yaşamını sürdürüyor. 1948 İsrail için bağımsızlığın ve devletleşmenin yılıydı. Filistin içinse felaketin kurumsallaştığı, mülteci yaşamının başladığı yıl oldu ve bu felaket daha büyük bir yıkımın habercisiydi. 1967'de yaşanan, Arapçada hezimeti ifade eden Naksa. Nakba'dan sonra Filistin zaten bölünmüştü. Ürdün Batı Şeria'yı, Mısır Gazze'yi kontrol ediyordu. Filistinliler ise kendi kendilerini tayin etme hakkından mahrum kalmıştı. 1956'daki Süveyş kriziyle İsrail, İngiltere ve Fransa Mısır'a karşı gizli bir saldırı düzenledi. Amaç Süveyş kanalını ve Mısır'ı kontrol altına almaktı. Ancak ABD ve Sovyetler Birliği'nin baskısıyla bu ülkeler geri çekilmek zorunda kaldı. Bu olaydaki ders iki yönlüydü. İsrail'in askeri gücü görülmüştü. Aynı zamanda bölgesel çatışmaların küresel güçlerin çıkarlarına bağlı olduğu da açıkça ortaya çıkmıştı. 1967'de yeni bir savaş patladı. 6 gün savaşı. Adı gibi kısa sürdü. 6 gün. Ama sonuçları Filistin için kalıcı oldu. 6 gün içinde İsrail 3 cepheden hızla ilerledi. Mısır'dan Sina Yarımadası'nı ele geçirdi. Ürdün'den Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü aldı. Suriye'den Golan Tepelerini işgal etti. Böylece 1948'de İsrail sınırlarının dışında kalan büyük Filistin toprakları da İsrail'in kontrolüne geçti. Doğu Kudüs fiilen İsrail'in idaresine alındı ve İsrail tarafından ebedi başkent ilan edildi. Bu ilhak uluslararası alanda tanınmadı ama fiili durum böylece kalıcılaştı. Bu savaş yeni bir göçe yol açtı. Yüz binlerce Filistinli daha evlerini terk etmek zorunda kaldı. Mülteci kampları daha da kalabalıklaştı. Diaspora yeni kuşaklara yayıldı. 6 gün savaşının hemen ardından İsrail, işgal altındaki bölgelerde Yahudi yerleşimlerini kurmaya başladı. 1968'de Hebron yakınlarındaki Kiryat Abra gibi örnek yerleşimler inşa edildi. Guş Emunim yani İnananlar Bloğu adıyla ortaya çıkan milliyetçi hareket bu yerleşim politikasına ideolojik bir dayanak sağladı. Amaç stratejik
stratejik noktalarda yerleşerek Filistin coğrafyasını parçalamak ve gelecekte bağımsız bir Filistin devletini zorlaştırmaktı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 242 sayılı kararı İsrail'den işgal ettiği topraklardan çekilmesini talep etti. Çok ilginç bir şey yaşandı. Metnin İngilizce halindeki formülasyonda geçen territories sözcüğünün başında belirleyici bir the kelimesinin olmaması farklı yorumlara yol açtı. Tüm topraklardan değil, bazı topraklardan çekilebiliriz şeklinde diplomatik manevra alanı buldu. Bu dilsel nüans çözüm sürecinde önemli bir hukuki ve politik tartışma malzemesi oldu. 1967 yenilgisi Arap milliyetçiliğinin büyük iddialarını sarstı. Filistinliler kurtuluşlarının dışarıdan değil, kendi ellerinde olması gerektiğini daha net görmeye başladı. Sahneye artık Filistinli örgütlerin çıkma zamanıydı. Bu yeni dönemin başrolünü Filistin Kurtuluş Örgütü ve lideri Yasser Arafat üstlendi. Filistin Kurtuluş Örgütü, Filistinlilerin ulusal haklarını savunmak üzere kurulan şemsiye bir örgüttü. Hem siyasi hem askeri kanalları vardı. 1964'te kurulmuştu. Başlangıçta Arap devletlerinin kontrolünde sembolik bir yapıya sahipti. Ancak 1967'deki Naksa felaketinden sonra Filistinliler şu gerçeği gördü. Kurtuluş mücadelesini başkalarına bırakamazlardı. Kendi davalarını kendi elleriyle yürütmeleri gerekiyordu. Bu kırılma noktası Filistin Kurtuluş Örgütü'nü gerçek bir güce dönüştürdü. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün en güçlü fraksiyonu Fetih Hareketi'ydi. Lideri Yasser Arafat. 1969'da Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başına geçti. Yalnızca silahlı eylemler düzenleyen bir örgüt değil, diplomatik platformlarda da aktif bir temsilci haline geldi. Filistin Kurtuluş Örgütü Ürdün'de o kadar güçlenmişti ki adeta devlet içinde devlet gibi hareket etmeye başlamıştı. Bu durum Kral Hüseyin tarafından ciddi bir tehdit olarak görüldü. 1970'te ağır çatışmalar çıktı. Binlerce kişi öldü. Bu olay tarihe Kara Eylül olarak geçti. Filistin Kurtuluş Örgütü Ürdün'den tamamen çıkarıldı ve merkezini Lübnan'a taşıdı. Mısır ve Suriye, Yahudilerin en kutsal günü olan Yom Kipur'da İsrail'e sürpriz bir saldırı başlattı. İlk günlerde başarı kazandılar. Ancak savaş, ABD'nin İsrail'e verdiği yoğun destekle tam tersine döndü. Bu savaşın ardından gelen petrol ambargosu dünya ekonomisini sarstı ve artık bölgede Amerika'nın belirleyici güç olduğu açıkça ortaya çıktı. 1974'te Arap Birliği Filistin Kurtuluş Örgütü'nü Filistin halkının tek meşru temsilcisi ilan etti. Aynı yıl Yasser Arafat Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşma yaptı. Elimde bir zeytin dalı ve özgürlük savaşçısının silahı var. Zeytin dalını düşürmeyin. Bu sözler Filistin davasının artık sadece silahlı bir mücadele değil, uluslararası bir diplomasi meselesi olduğunu dünyaya gösterdi. Filistin, küresel siyasette kalıcı bir yer edinmişti. Filistin Kurtuluş Örgütü, Lübnan'a taşındıktan sonra burada önemli bir aktör haline geldi. Ama bu Hristiyan milislerle ve İsrail'le yeni çatışmaların yolunu açtı. 1982'de İsrail Lübnan'ı işgal etti. Beyrut'u kuşattı. Filistin Kurtuluş Örgütü merkezini bir kez daha taşımak zorunda kaldı. Bu kez Tunus'a. Eylül 1982'de İsrail'in kuşatması altındaki Beyrut'ta mülteci kampları Sabra ve Şatila'ya müttefik Hristiyan milisler girdi. Binlerce sivil katledildi. İsrail ordusu doğrudan katliama katılmamıştı. Ancak kuşatma altındaki bölgeden sorumlu olduğu için dünyada ağır biçimde suçlandı. Bu olay Filistin hafızasında ikinci bir Nakba gibi yer etti. Artık 3. kuşak da mülteciydi. Aralık 1987'de patlama geldi. Gazze'de bir İsrail kamyonu 4 Filistinli işçiye çarptı. Hepsi hayatını kaybetti. Bu olay zaten biriken öfkenin son damlası oldu. İntifada kelimesi Arapçada silkinip atmak anlamına gelir. Filistinliler tanklara karşı taşlarla ayağa kalktı. Çocuklar sokaklarda taş atıyor, kadınlar örgütleniyor, grevler ve boykotlar düzenleniyordu. Esnaf kepenk kapattı. Halk vergi ödemeyi reddetti.
Kısacası tüm toplum bu isyana katıldı. İntifada sadece bir direniş değil, toplumsal bir başkaldırıydı. İsrail'in cevabı sert oldu. Sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Binlerce kişi topluca tutuklandı. Göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanıldı. Bu şiddetin görüntüleri dünyaya yayıldı. Çocukların tanklara taş attığı sahneler Filistin direnişinin yeni sembolü haline geldi. Birinci İntifada'nın en önemli özelliği mücadele için sadece silahlı örgütlerin değil, sıradan halkın da sahaya çıkmasıydı. Bu dünyada büyük bir etki yarattı. İsrail'in işgali artık yalnızca bir askeri mesele olarak değil, ahlaki bir mesele olarak da tartışılmaya başlandı. Birinci İntifada Filistin mücadelesinde yeni bir sayfa açmıştı. İsrail, işgalin hem mali hem de siyasi yükünü taşımakta zorlanıyordu. Filistin Kurtuluş Örgütü ise Lübnan'dan sürülmüş, Tunus'ta sürgün hayatı yaşıyordu. Halktan kopmuş durumdaydı. Her iki taraf için de çıkmaz giderek derinleşti. Soğuk Savaş'ın sona erdiği dönemde Amerika ve Sovyetler Birliği'nin ortak girişimiyle Madrid'de bir barış konferansı toplandı. Bu konferans tarihte ilk kez İsrail ile Arap ülkelerinin aynı masaya oturduğu platform oldu. Fakat Filistinliler doğrudan değil, Ürdün heyeti içinde temsil edildi. Gerçek ilerleme ise birkaç yıl sonra Oslo'da yapılacak gizli görüşmelerle gelecekti. Norveç'in başkentinde yapılan gizli görüşmelerde tarihte ilk kez İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü doğrudan müzakere masasına oturdu. 13 Eylül 1993'te Washington'da anlaşma imzalandı. Dünyanın hafızasına kazınan kare şuydu: İsrail Başbakanı Isaac Rabin, Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasser Arafat'la el sıkışıyor, ABD Başkanı Bill Clinton ikisinin ortasında gülümsüyordu. Anlaşmaya göre Gazze ve Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde yönetim Filistinlilere devredilecekti. Bu amaçla Filistin Ulusal Yönetimi kurulacaktı. Kudüs, mülteciler, Yahudi yerleşimleri ve sınırlar gibi en kritik meselelerse 5 yıl içinde çözülecekti. 1994'te Filistin yönetimi resmen kuruldu. Arafat yıllar sonra Ramallah'a döndü. 1996'da seçim yapıldı. Arafat başkan seçildi. Dünya barış geliyor diye düşündü. Ama sahadaki gerçek başkaydı. Batı Şeria 3 ayrı bölgeye ayrılmıştı. A bölgeleri Filistin yönetiminin kontrolünde, B bölgeleri İsrail ve Filistin yönetimlerinin karma kontrolünde, C bölgeleri yani toprakların %60'ından fazlası tamamen İsrail'in kontrolünde olacaktı. Yahudi yerleşimleri durmadı. Aksine daha da hızlandı. İsrail ordusu kontrol noktaları, baskınlar ve sürekli denetimle hayatı kısıtlamaya devam etti. Filistin'de Hamas Oslo'yu ihanet olarak nitelendirdi. Çünkü mültecilerin geri dönüş hakkı ertelenmiş, Kudüs meselesi ötelenmişti. İsrail'de ise aşırı sağ Oslo'ya öfkeyle karşı çıktı. 1995'te Başbakan Rabin aşırı sağcı bir İsrailli tarafından öldürüldü. Bu suikast sadece bir lideri değil, Oslo sürecinin ruhunu da öldürdü. ABD Başkanı Bill Clinton barışı sürdürmeye çalıştı. 2000'de yapılan Camp David görüşmelerinde Kudüs'ün paylaşımı ve toprak takası gündeme geldi. Ama güven çoktan kaybolmuştu. Görüşmeler çöktü. Oslo süreci başta umut yaratmıştı. Ama kısa sürede hayal kırıklığına dönüştü. Filistinliler için Oslo bağımsızlık değil, işgalin yeni bir kılıfla devam etmesiydi. Eylül 2000'de İsrail muhalefet lideri Ariel Sharon yüzlerce polis eşliğinde Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Müslümanlar için en kutsal mekanlardan birine yapılan bu ziyaret Filistinliler tarafından açık bir provokasyon olarak görüldü. Protestolar patlak verdi. Gösteriler şiddetle bastırıldı.
Kısa sürede olaylar tüm topraklara yayıldı. İkinci İntifada yani El Aksa İntifadası başlamıştı. Birinci intifadadan farkı ilk intifada taş atan gençlerin simgelediği kitlesel bir halk ayaklanmasıydı. İkinci intifada ise çok daha kanlı ve şiddetli geçti. Silahlı gruplar intihar saldırıları düzenledi. İsrail şehirlerinde otobüsler, pazar yerleri, kafeler bombalandı. İsrail ordusu tanklarla, helikopterlerle ve ağır silahlarla karşılık verdi. Bilanço 2000-2005 yılları arasında yaklaşık 3000 Filistinli ve 1000'den fazla İsrailli hayatını kaybetti. Batı Şeria ve Gazze adeta bir savaş alanına döndü. İsrail, Batı Şeria boyunca devasa bir güvenlik bariyeri inşa etmeye başladı. Filistinliler buna apartheid duvarı dedi. Çünkü hat sadece sınır boyunca ilerlemiyor, Batı Şeria'nın içine girerek köyleri, tarlaları ve aileleri birbirinden ayırıyordu. Bu adım coğrafi parçalanmayı kalıcı hale getirdi. Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat, Ramallah'taki karargahında yıllarca İsrail kuşatması altında kaldı. Dış dünya ile teması kısıtlandı. 2004'te tedavi için götürüldüğü Paris'te hayatını kaybetti. Yerine Mahmut Abbas geçti. Ancak Arafat'ın sahip olduğu sembolik gücü ve karizmayı taşımıyordu. İsrail Başbakanı Ariel Sharon tek taraflı bir planla Gazze'den İsrail ordusunu ve yerleşimcileri çekti. Dünya bunu büyük bir taviz, barışa doğru atılmış cesur bir adım olarak sundu. Ama gerçekte İsrail, Gazze'nin hava sahası, kara sınırları ve deniz çıkışlarını kontrol etmeyi sürdürdü. Gazze'nin ekonomisi dış dünyaya tamamen kapatıldı. Abluka kalıcı hale geldi. Yani Gazze özgürleşmedi. Sadece açık hava hapishanesine dönüştü. 2005'te İsrail Gazze'den çekildiğinde bölgede büyük bir siyasi boşluk oluştu. Filistin'in en köklü hareketi olan Fethi, yıllar içindeki yolsuzluk, yönetim zaafları ve halktan kopukluğu sebebiyle güven kaybetmişti. İşte tam bu noktada sahneye Hamas çıktı. Hamas 1987'de 1. İntifada sırasında kuruldu. Müslüman kardeşlerin Filistin kolundan doğmuştu. Örgüt sadece silahlı mücadeleye değil, sosyal hizmetlere de ağırlık verdi. Gazze'de fakir ailelere yardım ulaştırdı. Sağlık hizmetleri sağladı. Bu yüzden halkın gözünde Hamas sadece silahlı bir örgüt değil, aynı zamanda gündelik hayatın destekçisi olarak görüldü. Filistin'de yapılan seçimlerde Hamas sürpriz bir şekilde çoğunluğu elde etti. Bu sonuç siyasi dengeleri alt üst etti. Ancak Amerika ve Avrupa Birliği Hamas'ı tanımadı. Çünkü Hamas'ı terör örgütü olarak sınıflandırıyorlardı. Hamas'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından İsrail ve Mısır sınırları kapattı. Gazze, karadan, havadan ve denizden ablukaya alındı. Yakıt, gıda ve ilaç girişleri kısıtlandı. İşsizlik %50'nin üzerine çıktı. Buna rağmen Hamas tünellerle hem malzeme hem de silah sokmayı başardı. Gazze halkı bir yandan Hamas'ın direniş çizgisine destek verirken bir yandan da ablukadan kaynaklanan ağır bedeli ödüyordu. Elektriksiz, susuz, işsiz bir hayat, sürekli yıkılan ve yeniden kurulan evler. Ama tüm bu zorluklar içinde direniş kimliği Filistinliler arasında daha da güçlendi. 2006-2014 dönemi Filistin siyasetinde kalıcı bir iki başlılığın oturduğu dönem oldu. Hamas Gazze'de, Fetih Batı Şeria'da yönetimi sürdürdü. Birlik fikri zayıfladı. İsrail karşısında ortak hareket etmek neredeyse imkansız hale geldi. 2008-2009'da İsrail dökme kurşun operasyonunu başlattı. Binlerce sivil öldü. Gazze'nin altyapısı yerle bir oldu. 2014 Gazze Savaşı büyük bir yıkımla sona erdi. Ama bu çatışmaların bitmesi değil, yeni bir döngünün başlangıcıydı. Her birkaç yılda bir aynı sahneler tekrarlandı. Roketler, bombardımanlar, yıkılan evler, ölen çocuklar. Gazze sınırında on binlerce Filistinli çadırlar kurdu. Amaç Birleşmiş Milletler'in 194 sayılı kararında tanımlanan mültecilerin geri dönüş hakkını hatırlatmaktı. Protestolar haftalarca sürdü. İsrail ordusu keskin nişancılarla ateş açtı. Yüzlerce kişi öldü. Binlercesi yaralandı. Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinlilerin evlerinden çıkarılması için başlatılan tahliye girişimleri büyük protestolar doğurdu. Ramazan ayında Mescid-i Aksa baskını yaşandı. 2021'de Gazze'de yeni bir savaş patladı. İsrail hava saldırılarında yüzlerce kişi öldü. Altyapı bir kez daha yıkıldı. Gazze'de yaşamsa elektrik günde sadece birkaç saat verilebiliyordu. İçme suyunun büyük kısmı kirliydi. Yaklaşık 2 milyon insan 40 kilometrelik dar bir şeritte nefes almaya çalışıyordu. Her savaş sonrası tepkiler
birbirinin aynıydı. ABD, İsrail'in kendini savunma hakkı var dedi. Avrupa taraflara itidal çağrısı yaptı. Arap ülkeleri kınama mesajları yayımladı. Ama somut hiçbir adım atılmadı. 2012'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin'i üye olmayan gözlemci devlet statüsüne yükseltti. 2015'te Filistin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katıldı. 2017'de ABD Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı ve büyükelçiliğini açtı. 2020'de İsrail bazı Arap ülkeleriyle Abraham anlaşmaları imzaladı. Bu anlaşmalar Filistin meselesini Arap diplomasisinin önceliğinden düşürdü. Tüm bu gelişmeler Filistin davasının uluslararası düzeyde giderek yalnızlaştığını gösteriyordu. 7 Ekim 2023 sabahı dünya şok edici görüntülerle uyandı. Hamas, İsrail'e karşı tarihinin en büyük saldırısını başlatmıştı. Gazze'den binlerce roket fırlatıldı. Sınırdaki tel örgüler aşıldı. Silahlı gruplar İsrail kasabalarına girdi. İsrail'in güneyindeki Reim yakınlarında düzenlenen Nova Müzik Festivali Hamas'ın hedeflerinden biri oldu. Gençlerin dans ettiği alanda silahlar patladı. Yüzlerce genç sivil öldürüldü. Onlarca kişi kaçırıldı ve bu görüntüler dünya kamuoyuna servis edildi. Sivil insanlara yapılan bu katliam görüntüleri dünyayı şok etti. Saldırı sırasında yüzlerce rehine de Gazze'ye götürüldü. İsrail bu saldırıyı İsrail'in 11 Eylül'ü olarak tanımladı. Uluslararası kamuoyunun ilk tepkisi de Hamas'ı terör saldırısı yapmakla suçlamak oldu. İsrail çok sert karşılık verdi. Yoğun hava bombardımanı başladı. Elektrik ve su tamamen kesildi. Gazze'ye yakıt ve gıda girişi engellendi. Kısa sürede Gazze enkaza döndü. Hastaneler çöktü. Binlerce sivil öldü. Çocukların cansız bedenleri dünya basınında manşetlere taşındı. Kısa sürede açlık bir silah haline geldi. Un ve pirinç stokları tükendi. Çocuklar yetersiz beslenmeden dolayı ölmeye başladı. Uluslararası hukukta tanımı tartışmalı olsa da birçok gözlemciye göre İsrail'in politikaları soykırımcıydı. Sivillerin kitlesel olarak hedef alınması, altyapının sistematik biçimde yok edilmesi, insanların açlıkla ölüme terk edilmesi, bir halkın topluca cezalandırılması. Bunların hepsi soykırım hamleleriydi. Düşünün, geçmişte soykırıma uğramış bir halkın kurduğu devlet bugün başka bir halkı yok oluşun eşiğine itiyordu. ABD'nin başkanı Donald Trump, Gazze aslında çok güzel bir yer, muhteşem bir tatil bölgesine dönüştürülebilir dedi. Bu sözler açlıktan ölen çocukların ve bombalanan hastanelerin ortasında dile getirildi. Bir halk hayatta kalmaya çalışırken dünyanın en güçlü ülkelerinden birinin lideri burayı bir turizm projesi gibi hayal ediyordu. Uluslararası tepkiler mi? ABD ve Batı, İsrail'in kendini savunma hakkını vurguladı. Avrupa'da dayanışma mitingleri düzenlendi. Arap ülkeleri kınama mesajlarını yayınladı ama somut adım atmadı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ateşkes kararları Amerika'nın vetosuyla engellendi. Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın başvurusu üzerine İsrail hakkında soykırım riski bulunduğuna hükmetti. İsrail'e bazı ihtiyati tedbirler alması emredildi ama sahadaki gerçeklik değişmedi. Filistin'in hikayesi tek bir savaşın değil, 100 yıla yayılan bir sürecin hikayesidir. Toprakların adım adım parçalanması, kimliğin sistemli biçimde silinmesi, bir halkın varlığının dünyanın gözü önünde yok edilmesi. Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlar kağıt üzerinde kaldı. 194 sayılı karar mültecilerin geri dönüş hakkını tanıyordu ama uygulanmadı. 242 sayılı karar işgal edilen topraklardan çekilmeyi öngörüyordu. Hiçe sayıldı. Her savaşın sonunda ateşkes çağrıları yapıldı. Ardından hepsi unutuldu. Soykırımdan çıkmış bir halkın devleti bugün aynı acının yöntemlerini başka bir halka yaşatmakla suçlanıyor. Gazze'de açlıktan ölen çocuklar, Batı Şeria'da yıkılan evler, Lübnan'daki kamplarda vatansız büyüyen nesiller, Gazze için tatil bölgesi hayali kuran sözler, açlıktan ölen çocukların ve bombalanan hastanelerinin gölgesinde dile getirildi. Bu bir halkın yok oluşunu turistik bir manzaraya indirgeyen acımasız bir kopukluğun göstergesiydi. Oysa Gazze bir tatil bölgesi değil, insanlık onurunun sınandığı bir enkaza dönüşmüştü.
Ve 29 Eylül 2025 Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu ellerinde Gazze için hazırladıkları 20 maddelik bir teklif vardı. Bu metne ateşkes planı adını verdiler. Planın görünürdeki insani vaatleri savaş hemen duracaktı. İsrail askerleri kademeli olarak çekilecekti. 3 gün içinde bütün rehineler serbest bırakılacaktı. Karşılığında İsrail 1700 tutukluyu ve 250 müebbet hükümlüsünü bırakacaktı. Ama metnin satır aralarında çok daha kritik şartlar vardı. Gazze'nin demilitarize edilmesi isteniyordu. Peki kimin silahı toplanacaktı? Nasıl uygulanacaktı? Hangi güç denetleyecekti? Hiçbiri açıklanmamıştı. Belirsizliğin kendisi kalıcı bir dış kontrolün işaretiydi. Bir diğer madde Hamas'ın siyasetten tamamen dışlanmasını öngörüyordu. Yerine Trump'ın başında olacağı uluslararası bir barış kurulu ve dışarıdan atanacak olan, teknokratlardan oluşacak olan geçici bir yönetim kurulacaktı. Bu teknokratları kim seçecekti? Kime hesap vereceklerdi? Plan bu soruları cevapsız bırakıyor. Yardım ve yeniden inşa da anlaşmaya bağlanmıştı. Uymayan olursa yardım kesilecekti. Gazze'nin gelecekteki statüsü ise ileride belirlenecek diyerek belirsiz bir tarihe bırakılmıştı. Devletlik artık bir vaat değil, şartlı bir hedef haline getirilmişti. 30 Eylül sabahı Netanyahu planı kabul ettiğini açıkladı. Ama Hamas reddederse operasyonlar devam eder uyarısını da yaptı. Hamas ise 2 gün içinde yanıt vereceğini duyurdu. Burada kullanılan dilin kendisi de önemli. Çünkü Gazze'de yaşananlara savaş deniyor. Ama bu gerçeği örten bir ifade. Filistinliler orantılı bir askeri güçle karşılık veremiyordu. Düzenli bir ordunun yokluğunda sivillerin üzerine yağan bombalar, kesilen su ve gıda, çöken sağlık sistemi, bu tabloya savaş denmesi İsrail'in işlediği insanlık suçlarını görünmez kılıyor ve meşrulaştırıyor. Ve şimdi 29 Eylül 2025'te ortaya çıkan bu plan kağıt üzerinde barış vaat ediyor. Ama sahada egemenlik ve adalet için büyük belirsizlikler taşıyor. Ve beklenen cevap Hamas'tan geldi. Hamas, Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu yeni Gazze ateşkes planını kabul ettiğini açıkladı. Tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını onayladığını belirtti. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 65 bine yakın insan öldürüldü. Bu ölümlerin büyük çoğunluğu sivil ve her gün yüzlercesi hayatını kaybetti. En az 18.500 çocuk ve bebek yaşamını yitirdi. Bu sayı her geçen gün artıyor ve tüm bunlar yaşanırken sessiz kalan ülkeler. Onların suskunluğu da bu yıkımın başka bir ortaklığıdır. Devletler sessizdi. Dünyanın dört bir yanından insanlarsa sessiz bir hazırlık içindeydi. Gazze bombalanırken aynı gezegenin başka kıyılarındaki limanlarda hummalı bir hareketlilik vardı. Aktivistler, doktorlar, gazeteciler, siyasetçiler ve sıradan insanlar. Hepsi tek bir amaç için hazırlık yapıyordu. Gazze'nin denizden çevrilen ablukasını kırmak. Kurdukları girişimin adı Arapçada direnç ve sebat anlamına gelen bir kelimeydi. Sumud. Yani yıkılmamak, kök salmak, varlığını sürdürmek. 31 Ağustos 2025'te ilk tekneler İspanya'nın Barcelona limanından sessizce açıldı. Ne siren sesi ne tören vardı. Bu filo tarihin gördüğü en büyük sivil deniz girişimiydi. Bu filoyu asıl çarpıcı kılan örgütlenme biçimiydi. Tekneler farklı ülkelerden, farklı limanlardan, farklı bayraklarla geliyordu. İsrail için bu tam anlamıyla bir diplomatik mayın tarlasıydı. Hangi teknede hangi ülkenin vatandaşının olduğu belirsizdi. Yanlışlıkla bir insana zarar vermek doğrudan o ülkeyle kriz çıkarmak anlamına gelirdi. Üstelik tekneler silahsızdı. Askeri bir tehdit taşımıyorlardı. Bu da olası bir saldırıyı uluslararası hukukta sivillere müdahale kategorisine sokuyordu. Küçük tekneler bu zekice stratejiyle devasa bir baskı aracına dönüştü. Çünkü 55 ülkeden katılım 55 farklı kamuoyu demekti. Ve gerçekten de Berlin, Madrid, Roma, Londra, İstanbul ve Toronto'da aynı anda protestolar örgütlendi. 2 Ekim'de İsrail donanması filoya müdahale etti. Uluslararası sularda teknelere çıkarma yapıldı. Aktivistler gözaltına alındı. Gemiler limanlara çekildi. İsrail bu operasyonu güvenlik tedbiri olarak açıkladı. Ancak dünya medyası bunu uluslararası sulara müdahale olarak tanımladı. Yüzlerce aktivist tutuklandı. Bir kısmı birkaç gün sonra sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. Ama olay burada bitmedi. Tutuklamalar tam tersine filonun sesini daha da büyüttü. Gazze'ye gidemeyen tekneler aslında dünya kamuoyunun gündemine demir atmıştı.
Bu filolar Gazze'ye ulaşsa bile taşıdıkları un torbaları, ilaç kutuları elbette ki o şehrin yaralarını sarmaya yetmezdi. Ama bu tekneler Gazze'ye çok daha önemli bir şey ulaştırmaya başardı. Umudu. Çünkü o tekneler deniz üzerinde ilerleyen küçük birer umut sembolüydü. Ve Gazze halkı için en çok da ihtiyaç duyulan şey tam da buydu. Bu filo ve o minicik tekneler bütün dünyanın dikkatini çekti. Gazze'nin unutulmuş kuşatmasını yeniden dünya sahnesine taşıdı. Aktivistlerin tutuklanmasıyla birlikte onlarca ülkede protestolar başladı. Meydanlarda aynı pankartlar taşındı, aynı kelime yankılandı. Filistin'e özgürlük. Smut filosu belki denizde durduruldu ama fikir olarak karaya çıktı. Gazze kıyısına ulaşamadı ama dünyanın vicdanına ulaştı. Unutmayın, en karanlık zamanlarda tarafsızlık diye bir şey yoktur. Sessizlik her zaman zalimin tarafını tutmaktır.